Merhaba arkadaşlar. Sizlerle böyle motiflerden oluşan bir süveter çalışması yapacağız. Ama önce bu motiflerin yapımını ve birleştirmesini göstereceğim. Aslında hepimizin bildiği kare motif. Ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için bu bölümde motiflerin yapımını ve eklemesini göstereceğim. Motiflerimiz şu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve bir sırada krem gideceğiz. 5 sırada bitiyor. Diğer motifimiz de tek renkten 1, 2, 3, 4, 5 sıra olarak yapılıyor. Şimdi ben şu motifi ekledim. Şuradaki 4 parçanın eklemesini göstereceğim. Buradaki rengimiz böyle turkuaz mavi gibi bir renk. Bakın onun yanında krem, altında turuncu ve krem. Şu şekilde. Şimdi bu motifin eklemesi buna olacak ama şuradaki motifin orta kısmını beraber yapalım. Bu arada tığ numaram 3,5 numara. Bu içindeki renkler ben elimde kalan bütün koton iplerin renklerini orijinaline yakın tonlarda seçtim. Yani yeni renk almadım. Ama eğer alacaksanız mesela şuradaki yeşil orijinalinde daha açık bir yeşil. Mor daha lilyaya bakan bir tonda. Eğer birebir aynısını yapmak istiyorsanız orijinalindeki resme bakarak tonlarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi böyle turkuaz, mavi gibi rengimi alıyorum. Motifimizin orta göbeğine başlıyoruz. Şimdi ben şurayı biraz boşaltayım. Bir kere ipimi çevirdim ve kilitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Hemen buradaki ilk zincirin içine giriyorum. Bir, iki de çıkıyorum. Çektiğimiz zincirle beraber 2 tane trabzanımız oldu. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız hep ikili trabzan. Şimdi 1, 2, 3 tane olduktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine giriyorum. 3 tane daha trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyorum. Tekrar yine bu ortadaki aynı boşluğun içine girerek 3 trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve 3 trabzan daha yapıyorum. Aralarda 2 zincirli 12 tane böyle trabzanımız oluyor. İki zincir çekiyorum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman başladığımız ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Ve şöyle içinden geçirerek kilitliyorum. Şimdi ipimizi burada koparmıyoruz. Hep şu boşluğa kadar ipimizi yürüterek, bakın yanındaki boşluğa girdim. İçinden geçirdim. Ve buradaki boşluğun da içine giriyorum. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Şöyle bir kare orta göbeğini hazırlamış olduk. Bakın şu şekilde.
Şu ilk başladığımız ipi kesebiliriz. Şimdi ikinci rengimize geçeceğiz. İkinci rengimiz mavi. Dediğim gibi ben elimdeki ipleri kullandım. Elinizdeki yakın renkleri kullanabilirsiniz. Önce ipimize şöyle bir kitleme yapıyorum. Ve buradaki motifin istediğiniz boşluktan başlayabilirsiniz. Ben genelde şurada koparmışım. Tam karşı köşesinden başlıyorum. Geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Çektiğimiz zincir dahil, yani önce zincir çektik, 2 tane daha trabzan yaptık. Buradaki trabzan sayımız 3 tane oldu. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Diğer köşenin içine giriyorum. Ve buraya yine 3 tane trabzan. İki zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapıyorum. Bir iki tane köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki boşluğa geçeceğiz ama geçince şu kestiğimiz ipi içinde yürüterek saklayacağız. Giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine girerek 3 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladığım diğer köşenin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı boşluğun içine 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane köşemiz oluştu. Şimdi hiç zincir çekmeden yine buradaki ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Şu şekilde kilitledim ve boşluğa kadar ipimi yürütüyorum. Boşluğun içine de girdim. Yürüttüm ve bir zincir çekerek kilitliyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi şu arkadaki fazlalık iplerimizi keselim. Yani bunu motifiniz bittiği zaman da yapabilirsiniz. İkinci sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda da ben mor rengi kullanacağım. Önce buradaki ipimizi bir kere şöyle kitleme yapıyoruz. Tığımı çıkardım. Dediğim gibi istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Ben genelde karşıdaki köşeden başlıyorum. İpimi geçirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve buraya çektiğimiz zincirle beraber 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan.
Hiç zincir çekmiyorum. Şu aradaki boşluğun içine girerek buraya sadece 3 tane trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden köşe noktasına geldik. Buraya önce 3 tane trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Sadece köşe noktalarında 2 zincirimiz var. Hiç zincir çekmeden köşe noktasına geldim. Dediğim gibi burada iplerinizi hep buraya trabzanları yaparak içinde saklayacağız. Şimdi önce 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan daha. Tığıma doladım. Aradaki boşluğa geçiyorum. Buraya sadece 3 tane trabzan. Köşe noktasına geldim. Yine önce 3 tane trabzan. 2 zincir ve aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapıyorum. Ve son boşluğumuz kaldı. Buraya da sadece 3 tane trabzanı yapıp 3. sıramızda tamamlamış olacağız. Hiç zincir çekmeden yaptığım ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. İpimi kilitledim. Şimdi morumuz 2 sıra olduğu için yine orta noktaya kadar ipimizi yürütüyoruz. Bir, iki, üç zincir çekip bir sıra daha mor rengimizle sıramızı tamamlayacağız. 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir. 1 2 3. Şimdi arada 2 tane boşluğumuz var. Buralara sadece 3'er tane trabzan yapıyoruz. Diğer boşluğa geçtim. Dediğim gibi aralarda hiç zincir yok. Sadece köşe noktalarında 2 zincirimiz var. Şimdi köşe noktasına geldim. Üç trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar 1 2 3 tane trabzan yapıp diğer boşluğa geçiyorum. Şimdi bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi son boşluğa da 3 trabzan yapıp motifimi tamamlıyorum. Bakın 1 2 3 4. Yine ilk motifin zincirin tepe noktasına girdim, kilitledim. Yanındakine de giriyorum, kilitliyorum ve boşluğa da girip kilitliyorum. Şimdi mesela bu rengimiz tek renk olduğu için hep bu şekilde devam edecek. Sıramızı tamamladığımız zaman tek renkte olsa orta noktaya kadar gelip 3 zincir çekip köşe noktasını yaparak
devam edeceğiz. Şimdi mor rengimizde 2 sıra yaptım. İpi kilitliyorum ve kesiyorum. Dediğim gibi bu tek renkte yaparken şu köşe noktasına kadar mutlaka ipimizi yürütüyoruz. Buraya kadar geldikten sonra 3 zincir çekip önce köşe noktasını yapıp motifimizi tamamlıyoruz. Yine sıramız bittiği zaman ipimizi yürüterek boşluğa gelip bir üst sıraya çıkıyoruz. Tek renkle yapmak daha kolay. Yani böyle motifle renk değiştirdiğimiz zaman da mutlaka ipimizi şu köşe noktasına kadar getirip burada kesiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıramız oldu. Motifimiz 5 sıradan oluşuyor. Krem rengimiz 5 sıra. Böyle yaptıktan sonra bunu 4 sıra yapıyoruz. Şimdi bir sırada krem rengimizde etrafına giderken aynı zamanda diğer motifin eklemesini yapacağız. Böyle dediğim gibi ister motifiniz bittikten sonra isterseniz böyle her renk değiştirdiğinizde bu fazlalık iplerinizi kesebilirsiniz. Yine motifimize başlarken burada bir tane kitleme yapıyorum. Buradaki köşe noktasından girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve 3 tane önce trabzanı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktanın içine girerek köşe noktamı yaptım. Hiç zincir çekmeden şuradaki boşluğa giriyorum. Önce bir kenardaki bütün dolgularımızı tamamlıyoruz. Köşe noktasına geldim. Şimdi burada önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyorum. Daha önceki videolarımda farklı farklı motif eklemelerini gösterdim. Yani bildiğiniz nasıl rahat ettiğiniz ekleme stili varsa o şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi ben ön yüzden ekleyeceğim. Bir tane zincir çektim. Bakın bu motifin herhangi bir köşesinden tığımı buraya takıyorum ve ilmeği içinden geçiriyorum. Bir tane zincirle kilitledim. Tığımı doladım. Şimdi köşe noktanın 3 tane trabzanı yapmıştık. Tekrar 3 tane daha trabzan yapıp burayı tamamlıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğun içine giriyorum. Buradaki ilmeği geçirdim. Bir zincirle kilitliyorum. Tığıma doladım. Sıradaki boşluğa 3 tane trabzanımı yapıyorum. Üç trabzanı yaptıktan sonra tığımı çıkartıyorum. Ve bir sonraki yani eklediğimiz noktanın yanındaki boşluğa girip ilmeği geçirdim. Bir tane zincirle kilitliyorum. Ve diğer boşluğun içine önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Tığımı çıkartıp diğer boşluğun içine giriyorum. İlmeği çıkardım ve bir kere zincirle kilitledim.
Böyle hiç atlamadan hem bu motifin sırasını tamamlıyoruz hem de karşıdaki motifi eklemesini yapıyoruz. Bir zincirle kilitledim ve köşe noktasına geldim. Şimdi burada önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tam köşe noktanın içine girdim ve bir zincirle kilitliyorum. Ve köşe noktasının 3 trabzanını yaptık. Şimdi kalan 3 tane daha trabzanını yapıp motifimize devam edeceğiz. Diğer boşluğa geçiyorum. Motifimizin sonuna kadar buraları biraz hızlı geçiyorum. Çünkü bütün boşluklara üçer tane trabzan yaparak sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi şuranın eklemesini yapalım. Yine ilk trabzanın tepesine girdim. İpimi geçiriyorum. Şimdi bu motifimizin son sırası olduğu için ipi orta noktaya kadar yürütmeyeceğiz. Çünkü burası diğer motifle ekleme noktamız. Buraya kadar hemen trabzanın tepesine ekledim. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi şunu saklamayı göstereceğim ama önce şu eklediğimiz yeri şöyle, hatta şöyle biraz ayırayım. Şu şekilde eklemesini yaptık. Şimdi buradaki ipi geriye doğru saklayacağız. Yani dediğim gibi orta noktaya kadar, son sıranın ipini orta noktaya kadar getirmeyeceğiz. Çünkü diğer motifin ekleme noktası olacak burası. Buradaki ipi şu gördüğünüz sırada V'ler var arkadaşlar. Onun arka kanadına giriyorum. Şöyle geriye doğru sadece son sıranın eklemesini, ipinin saklamasını bu şekilde. Şimdi şuradaki fazlalıklarımızı yine kesiyorum. Son sıranın ipleri kalsın. Onu diğer sırayı yaparken saklayacağız. Ve iki motifi birbirine bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi modelimizde buraya düz renk motif ve düz olanın üstüne de renkli motif geliyor. Şimdi buraya yine şu düz renkten başlamasını beraber yapalım. İpimi şöyle çevirip bir kere kilitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İlk zincirin içine girdim. 2 trabzan yaptım. Tekrar aynı noktaya girdim. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir. Bir, iki, üç trabzan yapıyorum. 2 zincir.
3 trabzan daha yaptım. Yine 2 zincir. Ve son 3 tane daha trabzanı yapıp 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına girip kilitliyorum. Ve mutlaka şuradaki orta noktaya kadar ipimi yürüttüm. 1, 2, 3 zincir çekip tek renk olduğu için hiç ip koparmadan bu şekilde önce köşe noktalarını yapıyorum. Zincir çekmeden diğer köşeye gidiyorum. Şimdi bu motifimizi 4 sıra olacak şekilde tamamlayalım. 5. sırada eklemesini diğer motife beraber yapalım. Şimdi 2. sıradayız. 4 sıra yapalım. 5. sırada ekleme yapacağız. Şimdi motifimizi 1, 2, 3, 4, 5. sıraya geldik. Yine köşe noktasından başladım. Köşe noktasının içindeki diğer köşenin içindeki 3 tane trabzanı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki motifin köşe noktasına girdim. Aynı şekilde eklememizi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Diğer 3 trabzanı daha yaptım. Tığımı çıkartıp buradaki köşe noktasının içine girdim. Kilitledim. Ve bu ekleme bu kenarın diğeriyle aynı olduğu için şöyle buradaki trabzanları biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Yani 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tığımı çıkartıyorum. Boşluğa giriyorum. İlmeğimi alıp bir zincirle kilitliyorum. Şimdi sıradaki boşluğa geldim. Bir zincirle kilitledim ve köşe noktasına geldik. Köşe noktasında önce 3 tane trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum çünkü birleşme yeri çok fazla böyle delikler oluşmasın. Şimdi alttaki iki motifin tam ortasındaki noktaya giriyorum. İlmeği çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Ve köşede kalan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Ve böylece 3. motifimizi de eklemiş olduk. Daha sonra motifimizin kenar kısımlarını tamamlayacağız. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım, diğer motife geçelim. 3. motifi de eklemesini tamamladım. Şimdi buraya gelecek renkli motifin, bakın şuradan başlayacağız. Köşe noktaya kadar geleceğiz ve şu şekilde iki kenarı birden eklenmiş olacak. Yani hem bu kenarı hem bu kenarı eklemesini yapacağız. Motifime başladım. Köşe noktasını yaptım. Diğer köşenin sadece 3 tane trabzanını yaptım. Bakın şu şekilde. Daha sonra şöyle motifi çeviriyorum. Bakın şuradan başlayacağız. Şöyle L şeklinde eklememizi yapacağız. Köşe noktasına geldim. Diğer köşenin içine girerek bir zincir çektim, kilitledim.
ve 3 trabzanı tamamlıyorum. Tığımı çıkardım, diğer boşluğa girdim. Bir zincirle kilitliyorum. Hem motifimizin son sırasındaki trabzanları yapıyoruz, hem de bunu ekleyerek devam ediyoruz. Eklemekte çok zorlananlar daha sonra iğne ile böyle arkadan dikebilirler. Ama böyle birleştirerek giderseniz daha rahat olur. Şimdi diğer boşluğa geldim. Motifteki boşluğun içine girerek buraya bir zincir çektim, kilitledim. Şimdi köşe noktasına geldik. Bakın, tam şu köşeyi diğer motifin tam orta noktasına ekleyeceğiz. Önce yine köşedeki 3 trabzanı yapıyoruz. Şuradaki zincirim biraz bol olmuş arkadaşlar. Köşe noktasındaki 3 tane trabzanı yaptım. Orta noktalarda birleştirme yaparken burada hiç zincir çekmiyorum. Şimdi bakın şu 3 motifin tam eklendiği köşe noktanın ortasına, tabii ben biraz sıkı yaptığım için tam orta noktasına girdim. Buradaki ilmeği alıyorum. Bir zincirle kilitlememi yapıp şuradaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane trabzanı yapıyorum. Yani şu köşe noktasını bu battaniye falan yaparken buraları daha uzun uzun çekerek mesela köşeyi birleştiriyoruz, ama bu süveter olduğu için şu aradaki çok boşluk kalmasın istiyorum. Yani birleşme yeri daha böyle bitişik olsun diye tam bu motiflerin birleşim noktalarında ilk başta zincir çekmeyin. Daha sonra kitlemek için bir tane zincir çekebilirsiniz. Şimdi motifimizi diğer motife ekleyeceğiz. 3 tane köşenin 3 taneyi yaptım, ortaya ekledim. Daha sonraki 3 taneyi yaptım. Diğer motife geçiyorum. Bir zincirle kilitledim. Üç trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğa girdim. Bir zincirle kilitledim. Ve köşe noktasına geldim. Burada yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bu motifin artık kenarındaki son köşe noktasına geldik. Kitlememi yaptım. Kalan 3 tane trabzanımı yapıyorum ve motifin eklemesini tamamlamış olduk. Şimdi buradaki motifin kalan sırasını da şöyle hızlı bir şekilde tamamlayalım. İlk zincirin içine girdim, kilitledim ve bir tane de zincir çekiyorum. Buradaki ipimi kesiyorum.
Dediğim gibi son sıranın ipini ortaya kadar yürütmüyoruz. Hep böyle geriye doğru saklamasını bu şekilde yapıyoruz. Bakın 4 tane motifimizi eklemiş olduk. Bundan sonra mesela buraya bir renk gelecek. Daha sonra buraya bir renkli motifimiz gelecek. Daha sonra düz rengimiz gelecek. Böyle ekleye ekleye bu istediğiniz kadar büyür motiflerimiz. Şimdi yani şunu tam bir göstereyim. Şimdi dediğim gibi bu süvetere geçeceğiz bir sonraki bölümde, ama bu süveteri yapmak isteyenler böyle renk sıralamasını şu şekilde yaparak ekleyebilirler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tane de bu omuzlarda motiflerimiz olacak. 7, 8 tane renkli motiften 1, 2, 3, 4, 5 tane de düz renk motiften oluşacak süveterimizin ön kısmı. Şimdi burada bu 5 sıradan oluşuyor motifimiz. Bu süveter small beden için, yani 36 belki 38 bedene de biraz olabilir. Daha büyük yapmak isteyenler şu krem sırasını, yani 5. sırayı yapıp 6. sırada ekleme yapabilirler. Yani motifleriniz, düz renkleriniz 6 sıra. Bunun da 1, 2, 3, 4 sırası renkli. Daha sonra 2 sıra krem olarak 6 sıraya tamamlayıp bir beden büyüterek süveteri de hazırlayabilirler. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.